Arnavutluk'ta Tiran'ın merkezinde kurulması planlanan Vatikan tarzı bir mikrodevlet Bektaşi tarikatına ev sahipliği yapacak. 10 hektarlık bir alan üzerinde inşa edilecek ve dünyanın en küçük devleti olacak. Vatikan'ın tam çeyreği kadar. Devletin kendi sınırları ve yönetim organları olacak. Halkın farklı pasaportları olacak. Bektaşi tarikatı Sufi geleneklerine bağlı bir oluşum olarak 13. yüzyılda Osmanlı topraklarında hayat bulmuş, sevgi, barış ve anlayış üzerine temellenmiş bir inanç sistemini belirliyor. Bu adımı Arnavutluk Başbakanı Edi Rama atıyor. Bektaşi tarikatının ruhani lideri Babamondi bu oluşumun başında yer alacak ve bu yeni devletin uluslararası arenada tanınması için çaba sarf edecek. Babamondi bunun bir mucize olduğunu düşünüyor. Şimdi ben Arnavutluk'tayım ve insanlar bugün devamlı mentionlar atıyorlar, mesajlar atıyorlar. Fatih abi bu gerçek mi, bu gerçek mi? Sen çünkü geçen Tomor Dağı'na gidip Bektaşi haccını çektin diye. Arnavutluk'ta dünyanın en küçük devleti kuruluyor mu diye bu haberi okur okumaz tabii ki gözlerimde dolar işareti belirdi. Dedim bu video tutar. Bu video tutarsa da onlarca öğrenciye burs veririz. Zaten gelecek devlet başkanı Babamondi ile kankayız biliyorsunuz. Bana bir sürü şeker vermişti. Hemen yola koyuldum. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, elimdeki kameraya izin vermiyorlar. iPhone'la çekeceğiz. Tam bir Arnavut inadına denk geldik. İlkinde kimlik istiyorlar. Kimlik vermezseniz giremiyorsunuz. Kimlik olmazsa giremiyorsunuz. Kimlik yoktu yanımda. Gittim geri geldim. İşte burası dünyanın en küçük ülkesi olacak yakında. Böyle bir karar almış Arnavutluk. Çok küçük gerçekten alan. Vatikan'ın 1/4 ya da 5'te 1 küçüklüğünde diyorlar. Burada İmam Ali'nin şeyi var. Heykeli var. Yine çok büyük bir bina var burada. Hacı Bektaş Veli var. Aslanlar var yanında. Kur'an-ı Kerim'den El Gafir suresi 60. ayet yazıyor. Vakala Rabbüküm stajiblukum diyor diye giriyor. Burada kolonlar var. Yes, Hacı Bektaş Veli. Nega Türkçi. Hacı Bektaş, Bektaşi tarikatının kurucusu. Anadolu'da kuruluyor. Yine tam orada gördüğümüz mum yakmak için bölgeler var, alan var. Şu karşıda gördüğünüz. Arkası doğuya doğru yine dev dağlar, Arnavutluk dağları. Türbe, okey. I go. Evet, burada mum yakılmış. Bu adamı da peşime veriyorlar. Çok ciddiler. İzin alman gerekiyor dedi içeride çekmek için. Yani bu kameraya izin vermiyorlar. Bu kameraya veriyorlar. Sadece ses birazcık sıkıntı olabilir bunda. Burada. Evet. Birçok dede baba. Yes. Okay. Dede babalar ayakkabıyı çıkart dedi. No problem. Ay ne kadar güzel. Kur'an okunuyor.
Ahmet Mihtar Dedebaba, Muhtar, Salih Niyazi, Reşat. Bunlar türbeleri. Çok hoşuma gitti. Rengarenk. Çok güzel bir kubbe var. Nukatrim Perveç, Zülfikaret. Böyle postlar var. Yeter mi? Tamam. Başımın belası. Okey, oraya da gideceğim. Tamam. Kızma. Allah ya. İşimiz gücümüz. Bırakın kardeşim. Ne yapabilirim türbeye ya? Evet, çok güzel sandukalar. Elle işlenmiş. Burası biraz daha sade. Kur'an okunuyor arkada. Devamlı okunuyormuş. Ben o Vatikan gibi, hani Vatikan'ın var ya büyük bir binası. Oraya girmek istiyorum ama bugün izin vermeyecekler bence ona. Ben ilk defa böyle sıkı önlemler görüyorum ya. Yani Arnavutluk'ta hiçbir dini kısıtlama yok, yok. Tuğla bacası. Tuğla fabrikasının bacası muhtemelen o eski. Şimdi burası halife diyor. Süleyman Hado, Abaz Hilmi, Kamber Ali. Küçük postlar var. Diğerlerinde birazcık daha büyüktü. Koyun postları. Bunlar dervişler, Bektaşi dervişleri. Mum veriyorsun bana. Teşekkürler. Allah. Dur şöyle. Cebinden düşerse o kırılır. Teşekkür. Sen al onu. Allah razı olsun. Teşekkürler. Buradaki rüzgar sesi mecburiyetten arkadaşlar. Kamera olsun olmayacak. Evet, burası Vatikan tarzı bir ülke. Tüm ülkenin sınırları da bu arkadaşlar. Dünyanın en küçük ülkesi olmaya aday. Muhtemelen başkanı da bizim Babamondi olacak. Benim Tomor Haç videom vardı ya. Orada tanıştım. Çok tatlı ve beyefendi bir adam zaten kendisi. Şimdi mum yakıp direkt gideceğiz herhalde. Dua okuyorlar. Çok rahatsız etmek istemiyorum insanları. Evet, ülkenin sınırları burası arkadaşlar olacak. Çok tatlı bir ülke ya, minicik. Şöyle. Mumu da düşürdük. Hindistan'da, Bangladeş'te de adamların tapınağına basmıştım merdiven zannedip. Burada da mumu düşürdük. Tam bir kafirim ya. Ülkemize barış, huzur, sağlık ve bolca para diliyorum. Şimdi film derit. Ne? Ne oldu Niyazi amca? Şimdi beni dövmeyeceksiniz. Teyzem ne yapıyorsun? Canım benim. Evet, alan bu kadar. Zaten sınırları belli. Ama tabii görmek istediğim yer şurası. Şu
Büyük kubbeli bina. Ben böyle bir binanın olduğunu bilmiyordum bile. Haberleri okuyunca duydum. Let's go. Haydi gidelim be. Aslanım be amcam var ya sen. Tabii çok şık ve hoş bir binaymış. Kocaman kubbeli. Ne zaman yapıldığını vesaire ben size alta yazarım. Abazali biz gittik ya. Abazali Tomor. Yes. Mermerler. Ne güzel mermerler. Hoş. Arnavutluk bayrağı ve Bektaşi Birliği'nin bayrağı. Sanıyorum Dünya Bektaşiler Birliği Başkanı Babamond'ymiş. Ha, içeride bir sürü insan var. Sap. Ha. Daha beni atapa. Aşok. Hi. How are you? Good. For the moment, I am busy with the tourists, so just make one photo. Yeah, can I just sit and just... Can I sit for 5 minutes? Is it okay? Am un triples minuta, a triples minuta. Triples minuta. Just 5 minutes. Just Şıktar ya. 1000 yıllık Arnavut beni hızlı diyorlar. Ay ne kadar güzelmiş ya, bizim camilerin kubbesi gibi. Yeşil mermerler. Tabii burası şimdi inanılmaz bir turist merkezi olacak. Çok akıllıca aslında bir strateji. Şöyle düşünün. Dünyanın en küçük ülkesine gelmek için insanlar akın akın buraya gelecek. Bakın yine bir şey var. Osmanlı tuğrası var. Hangi padişaha olduğuna dair emin değilim. Minber var. Ben böyle bir Bektaşi tekkesi ilk defa görüyorum. Bu da işte oranın Vatikanı gibi olacak buranın. Öyle düşünün. Osmanlı İmparatorluğu'nda arkadaşlar Bektaşilik 13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli'nin öğretileriyle şekillenen mistik bir tarikat olarak doğuyor. Bektaşilik özellikle Yeniçeri Ocağı ile olan yakın ilişki sayesinde imparatorluğun hem askeri hem de sosyal yapısında etkili oluyor. Yeniçeriler Bektaşi tarikatına büyük saygı gösteriyorlar. Ritüellerinde bu tarikatın öğretilerini benimsiyorlar. Bu bağ Bektaşiliği Osmanlı toplumunda daha güçlü kılıyor ve halk arasında geniş bir kitle yayılması sağlıyor. Ancak 1826 yılında 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı isyanlar ve disiplinsizlik sebebiyle kaldırıyor. Bektaşilikte bu ocakla sıkı bağlantıları yüzünden yasaklanıyor. Vakayı hayri olarak biliniyor bu. Bektaşi tekkeleri kapatılıyor. Tarikat liderleri sürgüne gönderiliyor. Özellikle bugün şu anda olduğum Arnavutluğa, Mısır'a ve Anadolu'nun uzak köşelerine yollanıyorlar. Mallarına da el koyuluyor arkadaşlar. It's good. Okay. Bırakmadın ki bir çekeyim ya. Bırakmadın be. Fransızlar? Fransa. Şiptar. Ah sizi var ya ah. Okay. Okey dur şuradan çekeyim o zaman. Vallahi bak ben Arnavut'um. Beni kızdırmayın, şikayet ederim sizi Cumhurbaşkanı'na kadar bulurum. Tanıyorum zaten. Vallahi bulurum, şikayet ederim. Osmanlı Bektaşilikten sonra Nakşibendi, Sünni Nakşibendi tarikatını ön plana çıkartıyor. Buna rağmen Bektaşilik tabii ki yok olmuyor. Yer altında varlığını sürdürüyor ve halk arasında gizlice yaşamaya devam ediyor. Tarikat imparatorluk boyunca gizli kalsa da sosyal ve kültürel etkileri sürüyor. Okay. Amcam. Your name? Muharrem. Skender. Muharrem. Skender. Yes. Şuraya. No. Şuraya. Adem Yaşari. Pranaj erdha unë për ty. Yes. Okay. Shumë faleminderit. Edhe të dash qiriun atje për ta ndezë.
Harikasın. Tamam. Seni yerim. Tamam, ben seni artık... Bu ne? Ha, eski bir babanın. Baba Reşat. Türbe? No. Türbeyi şartı. Türbe. Ya. Até administrata, nu pot türbe. Ha, okey. Türbe tişati, tani hadek ne ikte. Yonde. No. Ya administrata. Şu elbiselerini çekmek istiyorum. Administrata. Yo, no. No problem. I say hello. No. Păi mă oinata, te șovim și de bun. Bir konuşacağım ya. Hadi tu tani. Tamam. O eu mă te furtă bun. O eu bun. Anlamıyorum ki. Hadi tu tabii unde. No kuptoy, no kup. No. Bas. Hadi. No, I want to... Arkadaşlar hiçbir şekilde konuşturmuyorlar. Ben anlamadım. Fransız'a anlatıyorlar. Bize anlatmıyorlar. Şimdi Falimderit kimliğimi de alalım. Okey. Böyle. Bu kadar küçük bir alan. Böyle arkadaşlar. Biraz da dışarıda anlatacağım. Evet. Fırçayı da kaydım. Siz nasıl Arnavutsunuz dedim. Fransızlara bilgi veriyorsunuz. Beni zar zor gösterdiniz dedim. Ama onlar diyor daha önce organize oldular diyor. Ne yapayım kardeşim? Yani sonuçta burası dini bir alan değil mi? Hiç kimse dini alanı sahiplenemez ya. Ben belki Bektaşi olacağım. Yani ben zaten bu camilere, hadi müzelere zaten para almamaları gerekiyor da camileri falan nedir ya? Camilere falan da para alıyor insanlar. Cami girişi paralı. Ya bu nasıl? Orası Allah'ın evi değil mi? Allah'ın evi nasıl para kesebiliyorsunuz ya? Herkesin girebilmesi lazım. Burada da böyle. Evet, şimdi tabi burası Vatikan gibi bir yer olunca bu evler de değerlenecek arkadaşlar. Bakın burada tam böyle komünizm zamanından kalma Arnavut evleri var. Bir de buralar bizim vergilerimizle yapılmış. Bak Osmanlıca yazıyor, Osmanlı Türkçesiyle yazıyor. Ya da Arapça bir dualar mı yazıyor acaba? Yine en azından Bektaşi şeyhini gördük. Tabii burasının bir ülke olacağı olayı duyulunca Euronews'te çökmüş. Öyle Euronews'in adamları bekliyorlar haber olacak diye. Buradaki evlere gelip alabiliriz arkadaşlar. Fiyatlar artacak. Bu arada 7 euroya getiriyorlar Tiran'dan buraya. Yani her yeri gördük. Bir Bektaş Şeyh'i de görmüş olduk. Tabii ben konuşmak istedim. Biraz zorladım. Olmadı yani. Çok ilginç. Gerçekten çok sıkılar. Yani biliyorsunuz ben her yere giren bir adamım. Bangladeş'te genelden kadın kaçırıp röportaj yapmış adamım. Burada katiyen çok sıkı ve çok sert. Çok iri böyle Arnavut iri siyahlar giymiş adamlar geliyor ve kameraya kesinlikle izin vermiyorlar bu kameraya. Ama cep telefonuna veriyorlar. Zaten Amerika'da falan da böyle. Ama cep telefonlarının ne kadar ilerlediğini farkında değiller. Onun için bir mantığı yok yani. Bugün benimki 2 model altı ama çok ileri model cep telefonlarıyla, marka vermek istemiyorum, çok iyi çekimler yapabilirsiniz ki ben de bu 2.6 ile de çok iyi çekim yapabiliyorum. Amerika'da da GoPro'ya izin vermemişlerdi ama iPhone'la çekmiştim size NBA maçını. Evet, buralar tabii Vatikan'ın komşu olacak. Bir anda adamlar sınır mahallesi oluverdiler. Burası yaklaşık şehir merkezine 15 dakika ama hiç turistik olmayan bir yer. 7 euro dedim. Gidiş, 7 euro geliş. Normalde 5 euro falandır da. Hatta taksimetre açarsanız daha da ucuza gelebilir. Şu çok komik bir yer ya bak. Bugün ikinci kez geliyorum ya. Bilardo salonu. Amcam nasılsın? Kemal Reis'e benziyorsun amcam valla. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Size
dünyanın gelecekteki en küçük ülkesini küçük bir Bektaşi devletini gezdirdim. Gerçekten çok küçük. Yanımda korumayla gezdim. Amcam nasılsın? Emir. Mir. Shumir. Kosov. Mitrovica. Po. Arnavutçamla sana muhteşem ya gerçekten. Başka diller biliyorum arkadaşlar. Arnavutçayı bilemesem de başka diller biliyorum. Öyle. Evet, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Bye.